Merhaba arkadaşlar, ben Elif Prense, bebeğim örgülerim, örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bir önceki bölümde size görmüş olduğunuz bu kız bebeklere özel fırfırlı tulum çalışmasının anlatımını yapmıştım. 0-3 ay büyüklüğündeydi ve bunu bir takıma tamamlayacağımı söylemiştim. Şöyle güzel bir bere çalışması tasarladım. Ve bugün bu bere çalışmasını sizinle birlikte öreceğiz arkadaşlar. Şöyle beremize yakından bakalım. Bebeğimizi kaldıralım. Evet, beremiz arkadaşlar bonet bere dediğimiz türden bir bere çalışması. Şuradan başlayacağız, öreceğiz. Arka kısımda tekli ve sonra çiftli kesimlerle beremizi tamamlayıp kordonlarımızı öreceğiz ve tulumumuzda olan şu görmüş olduğunuz fırfır çalışmasını beremize uygulayarak böyle güzel bir bere çalışmış olacağız arkadaşlar. Tulumumuzu ördüğümüzde bir miktar pembe ipimiz artmıştı zaten. Artan ipimiz bizim için bu süslemelerde yeterli olacak. Beremizi örüp bitirdikten sonra arkadaşlar yine bir patik çalışmasıyla tulumumuzu tamamlayacağız. Yine çok güzel bir çalışma olacak ama önce bugün bu bere çalışmasını yapacağız. Hep birlikte öreceğiz. 0-3 ay büyüklüğünde şöyle bağcıklı ve çocuğun başına çok rahatça oturan çok güzel bir bere çalışması. Hatta şöyle mankenimin üzerinde de şöyle göstereyim. Bakın ne kadar güzel duruyor. Bakın. Ense kısmımız, fırfır kısmımız, çocuğun yüzünü saracak olan lastikli kısmımız ve bağcıklarımızla böyle çok güzel bir çalışma olmuş olacak. Evet, beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlardan biriyseniz abonelikler ücretsizdir. Abone olup bildirimleri de açarsanız bundan sonra yayınlamış olduğum her modelden haberdar olursunuz. Evet, hazırsak şimdi bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar, bere çalışmamda tulumumdaki ipin aynısını kullanıyorum. Yani Alize Baby Besle örgümü örüyorum. 100 gram ve 240 metre uzunluğunda. İçinde bambu karışımı olan güzel bir bebe ipi. Şiş olarak da eli sıkı olan arkadaşlar 4 milimetre, eli bol olan arkadaşlar 3,5 milimetre örgü şişi kullanabilirler. 0-3 ay büyüklüğünde bir bere çalışması. İlmek sayım bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65 ilmek arkadaşlar. Var olan 65 ilmeğimle beraber bir düz bir ters olacak şekilde tekli lastik çalışmamı toplamda 2, 4, 6 sıra çalıştım. Sonra düz örgülere geçtim. Şöyle arkayı çevirip saydığımızda bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tam 26 sıra boyunca düz örgümü ördüm. Santim olarak da size uzunluk vereyim. Şöyle bakın ölçtüğümde 11 santim uzunluğunda bir örgü örmüş oldum. Şimdi bu bizim tepe kısmımıza kadar olan beremizin bakın şu bebeğin yüz kısmına gelecek olan şurası çene altı. Bu kısımda yan ve tepe kısımlarımız. Şimdi arka kısmı öreceğiz. Arka kısmı örerken de bu örgümüzü 3'e ayıracağız arkadaşlar. Evet, 65 ilmeğimiz var. Bu 65 ilmeğimizin 22 ilmeğini saydım. Bir işaretleyici taktım. Burası sağ tarafımız. 21 ilmek saydım. Bir işaretleyici taktım. Burası tepe kısmımız. Ve yine sıra sonunda 22 ilmeğim kaldı. Bu da diğer yan kısmımız.
Şimdi arkadaşlar örgümüzü öreceğiz ve kesimlere başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi önce tekli kesimler yapacağız. Şu görmüş olduğunuz 21 ilmeğimiz sabit kalacak. Bunun sağından ve solundaki ilmeklerden bir miktar keseceğiz. Sonra ikili kesimler yapacağız. Yani hem tepe kısmındaki ilmeklerimizden hem yandaki ilmeklerimizden keserek düzgün bir kalıp çalışması yapacağız. Bebeğimizin başına böyle tam oturacak. Evet, başlayalım. Şimdi 22 ilmek ayırmıştık bir kenarda. Önce bu 22 ilmeğimizi örelim. Evet, 22 ilmeğimi ördüm. Şu işaretleyicim yine dursun, daha rahat anlarsınız. Şimdi 21 ilmek öreceğiz ve kesime başlayacağız. İlk kesimimizi şu sol taraftan yapacağız. 20 ilmek öreceğiz. 21. ilmeğimizi hemen yan taraftaki ilmeğimizle beraber öreceğiz. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakın 21. ilmeğim burada tepe kısmımda. Şu işaretleyiciyi alarak göstereyim. 21. ilmeğimle burada 22 ilmek vardı. 22 ilmeğin birini şöyle soldan sağa doğru batarak ikisini birlikte ördüm. İşaretleyicimizi yine takalım. Şimdi burada 21, burada 21, burada 22 var. Yine 20 ilmek sayacağız. 21. ilmeğimizi diğer taraftaki ilmekle beraber öreceğiz. İlk ilmeğimi boş aldım. 1, sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmeğimi ördüm. Şu işaretleyicimizi yine çıkaralım. Bakın 21. ilmeğim burada. 21. ilmeğimle burada 22 ilmek vardı. Bunun bir ilmeğini birlikte ördüm ve döndüm. Her iki taraftan da birer ilmek kestim. Yani ne oldu? 21, 21, 21 ilmeğimiz kaldı. Aynı şeylerin tekrarını yaparak bir miktar kesmeye devam edeceğiz. Bir kez daha göstereyim. Bakın ilk ilmeği aldım. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmeği ördüm. 21. ilmek burada. Yine şu işaretleyiciyi çıkaralım. Bakın buradaki 21. ilmekle şu 21. ilmeğimi birlikte ördüm. Artık yerimiz belli oldu. İşaretleyicimizi çıkartabiliriz. Şimdi ters taraftan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmeği ördüm. 21. ilmek burada. Buradan da işaretleyicimizi çıkartalım. Şimdi burada da 21. ilmekle yandaki ilmeği birlikte örerek kestim. Evet, şimdi sağda ve solda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek kaldı. Ortada 21 ilmek kaldı. Hep bu şekilde kesmeye devam edeceğiz. 21 ilmeğimiz hep tepe kısmımızda kalacak. Biz yanlardan bir miktar keseceğiz. Sonra
tepe kısmından da keserek devam edeceğiz. Evet, kesmelere devam edelim bu şekilde. Evet arkadaşlar, kesimlere devam ettim. Tepe kısmımın ilmekleri 21 ilmek olarak kaldı. Sağında ve solundaki ilmeklerimi 2, 4, 6, 8, 10 ilmek kalana kadar kestim. Bakın her iki tarafta 10 ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 10. Şöyle bir kalıp çalışmış olduk. Bebeğin başını rahatça sarabilecek bir kalıbımız oldu. Şimdi ense kısmına iniyoruz. Ense kısmına indiğimiz için artık şu görmüş olduğunuz 21 ilmeğimizden de, yani tepe kısmının ilmeklerinden de ilmek keseceğiz. En son kesim yaptım. 10 ilmek kaldı. Bakın geriye dönüyorum. Bu kez 19 ilmek sayıyorum arkadaşlar. 21 ilmeğimin 19 ilmeğini öreceğim. 2 ilmeğim kalacak. O şekilde kesim yapacağız. Evet, 18 19 ilmek ördüm. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Şimdi bakın 20, 21. Tepe kısmımın ilmeklerinden 2 tane burada var. Bir ilmek de bu kenardan keseceğiz. Bunun şöyle düzgün bir kesim olabilmesi için arkadaşlar bakın. 20 ve 21. ilmeğimin arasından şöyle soldan sağa doğru giriyorum. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Bakın böyle. Ve diğer ilmeği de ilave ediyorum. 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Bakın bu çalışma, şu görmüş olduğunuz hat aynı şekilde devam etmiş oldu. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. Şimdi devam edelim. Aynı şeyi diğer tarafta yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmek tepe kısmımdan ördüm. Bakın 2 ilmeğim kaldı. Şimdi aynı çalışmayı burada yapacağız. Burada da şöyle yapacağız arkadaşlar. Şu ilk ilmeği şişten çıkartıyorum. Geliyorum. Şuraya takıyorum. Ve bunların hepsini birlikte örüyorum. Bakın 3 ilmeğin arasına birlikte girdim. Ve üçünü birlikte ördüm. Yine burada da 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. Bakın o düz hat burada da devam ediyor. İlmeğin yerini değiştirdiğimiz için. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek ördüğümde tepe kısmımda 2 ilmeğim kaldı. Her seferinde kestiğimiz için sayımız azalıyor. Bunda da bakın 2 ilmeğin arasına girip yönünü değiştirdim. Sonra diğer taraftan da bir ilmek ilave ettim. Üçünü birlikte örerek kestim. Evet, ilmeklerimiz bitene kadar arkadaşlar sağda ve solda aynı kesim çalışmasını yapalım. Evet arkadaşlar, bakın en son ilmeklerim kaldı, onları da kesiyorum. Bakın sol taraftan kestim. Şimdi sağ tarafta 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği de yine şöyle yönünü değiştirelim. Son ilmek de olsa şöyle yapalım. Bunu başa alalım. Tam orta ilmeğimizi. Sonra 3 ilmeği birlikte
ördüm ve kestim. Şu son ilmeğimi bir kez daha öreyim. Ve ipimi şöyle biraz uzun bırakacak şekilde kestim ve tamamladım. Evet, bakın böyle güzel bir kesim elde etmiş olduk. İlmekleri alış şeklimizle beraber de bakın bu görüntüyü sağlamış olduk. Şimdi beremizin üst kısmı bitti. Şimdi şu alt kısmından ilmek çıkartarak örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Lastik kısmı çalışmasını yapacağız. Şuradan bakın başlangıç ilmeğimin olduğu yerden batarak başlıyorum. İsterseniz şişle, isterseniz tığ yardımıyla ilmeklerinizi alabilirsiniz. Bakın batıyorum. Her bir yuvaya batıp bir ilmek çıkartıyorum. Bunu bu şekilde yapmakta zorlanırsanız arkadaşlar hemen tığla bakın batmak istediğimiz yere batıyoruz. Şöyle ilmeğimizi çıkartarak yine şişimizi alıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi şuraya kadar çıkartalım. Evet, tam orta kısma kadar bakın geldim. Kaç ilmek çıkardım hemen söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tam şu orta noktamızdan da bir ilmek çıkartalım. Hatta bunu tığla çıkartayım çünkü burada ilmek oldukça sıkı. Bakın battım ve ilmeğimi çıkardım, şişimi aldım. Şimdi 20 sağda 20 solda bir ilmek de ortada, yani 41 ilmek olacak şekilde ilmeklerimizi çıkartalım. Şimdi 20 ilmek daha diğer taraftan çıkartarak devam edelim. Bakın bu şekilde 20 ilmek çıkartalım arkadaşlar. Toplamda 41 ilmeğimiz olsun. Evet, 20 ilmek de diğer taraftan çıkardım. Bakın şurası orta noktamız. Sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şimdi yine tekli lastik çalışacağız. Şöyle tersle başlıyorum. Öndeki ilmeğim düz olsun. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Lastik örgüyle çıkardığımız ilmeklerimizi örelim arkadaşlar. Evet, var olan 41 ilmeğimi lastik örgü olarak örüyorum. Evet, ördüm ve tamamladım. Şimdi bu çalışmayı birkaç kez tekrarlayacağız ve sonra örerek kesme tekniğiyle biteceğiz. Bakın örgümüzün düz tarafında bir düz bir ters örgü olarak ilmeklerimiz zaten belirgin. Düzleri düz, tersleri ters örgü olarak örüyorum. Şöyle 4-5 sıra kadar örüp kesmemiz yeterli olur. Çok arka kısmının geniş olmasına gerek yok. Sadece şöyle bir lastik örgü olsun, enseyi biraz toplayarak sarsın, amacımız bu. Evet, birkaç sıra örelim arkadaşlar. Evet, tam 3 sıra boyunca lastik örgümü ördüm. Şu ilk ilmek aldığımız sırayı da sayarsak
1 2 3 4 sıra örmüş olduk. Şimdi 5. sırada bakın örgümüzün arka tarafına ters geliyor. Burada örerek kesme tekniğiyle keseceğiz. Nasıl yapacağız? İlk ilmeği şişime boş aldım. Sıradaki ilmeğim bakın düz. Düz olduğu için düz örgü olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmek ters. Ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki düz. Düz örgü olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Sıradaki ters. Ters olarak ördüm. Kestim. Yani düzleri düz, tersleri ters ördükten sonra arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Bu şekilde düzgün bir lastik kesimi yapmış oluyoruz. Bu kesimi yaparken dikkat etmeniz gereken arkadaşlar, fazla bol olmasın kesiminiz. Bu ense kısmı olduğu için biraz böyle örgünün toplanması lazım. Normalde hep kol bacak kesimleri yaparken özellikle bol kesim yapın diye tavsiyede bulunurum, ama burası dar kesim yapılması gereken bir yer. Biraz sıkı kesmekte fayda var. Evet, bu şekilde var olan ilmeklerimizin tamamını örerek keselim. Sonra tulumumuzdaki fırfır çalışmasını beremize uygulayacağız. İstediğiniz kordon çalışmasını uygulayabilirsiniz. İsterseniz tığ ile, isterseniz şişle kordon örebilirsiniz. Ya da burarak bir bağcık da yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Şimdi var olan ilmeklerimizi kesip sonra devam edelim. Evet, örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimin bakın tamamını ördüm ve kestim. Son bir ilmeğim var. Bunu bir kez daha örüp öyle kesiyorum. Şöyle ipimi biraz uzunca bıraktım. Tığımın yardımıyla şu görmüş olduğunuz iplerimi örgümün içerisinden yürütüp gizleyeceğim. Sonra fazla olanını keserek temizleyeceğim. Evet, bu yeterli. Fazlasını kestim ve temizledim. Bakın ense kısmımız böyle oldu. Ne kadar düzgün, görüyor musunuz? Hafif böyle toplu bir şekilde kestik. Şimdi bu ipimizi de yine aynı şekilde örgümüzün içerisinden yürütelim. Evet. Ve fazlasını keselim. Evet, beremizi tamamladık. Şuralara kordon çalışması yapılacak. Onu en sona bırakalım. Şimdi arkadaşlar, tulumumuzdaki fırfır çalışmasını hatırlayın. Bakın. Bu çalışmayı beremize uygulayacağız. Fakat bunu pembe renkle yapacağım. Tulumumuzun alt kısmı pembeydi. Böyle bir kombin olabilmesi için ben de pembeyle çalışacağım. Eğer tulumu ördüyseniz tulumda ilmek çıkarmıştık. Aynı çalışmayı yapacağız. Hatta tulumu örmediyseniz şuradaki lastiği çalışırken ilmek çıkardık ya. Aynı şeyi burada yapacağız. Bakın. Şimdi lastik örgümüz burada. 2, 4, 6 sıra. Üzerinde düz örgülerimiz var. Şu düz örgümüzün birinci değil de bakın. Birinci değil de şöyle ikinci ilmeğinden batarak, bakın birinci değil ikinci. Birinci değil ikinci. Birinci değil ikinci. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkartalım. Yine şuradaki lastik kısmının bakın şuraya kadar.
Yani şu düz ilmeklerin tamamından ilmek çıkaralım, sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın ilmeklerimi alarak diğer lastik kısmının olduğu yere kadar geldim. Kaç ilmek çıkardım söyleyeyim hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, tam 64 ilmeğim var. Şimdi tulumumdan artan pembe ipimle beraber fırfır çalışmasını yapacağım. Şurası örgümüzün ters tarafı, burası düz tarafı. Ters tarafından örerek örgümüze başlayacağız. Evet, başlayalım. Önce bir sıra boyunca var olan ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. İlmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, ters örgülerle birlikte sıramı tamamladım. Şimdi örgümün düz tarafındayım. Burada model çalışmasına başlıyoruz artık. Şöyle yavaş yavaş kurulumu yapacağım. Siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. Evet, başlayalım. İlk 2 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. İlk ilmeği de örerek başlıyorum. Bakın 1, 2 ilmek düz ördüm. Ardından bir doluyorum ve 1, 2 ilmek daha düz örüyorum. Yani 2 düz, 1 dola, 2 düz olarak ördüm. Ardından 2 ilmek ters örüyorum. Aynı şeylerin tekrarını yapacağız. 2 düz, 1 dola, 2 düz ve tekrar 2 ters. Bitti. Yine 1, 2 ilmek düz, şişime ipimi doluyorum. Tekrar 1, 2 ilmek düz ve ardından 2 ilmek ters. Devam ediyoruz. 2 düz, 1 dola, 2 düz ve 2 ilmek ters. Tekrar 1, 2 ilmek düz, bir şişime ipimi doluyorum. Sonra 1, 2 ilmek düz ve ardından 2 ilmek ters. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Hep aynı şeylerin tekrarı. 2 düz, 1 dola, 2 düz ve 2 ters. Tekrar ederek sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın 2 ters ilmekten sonra 4 ilmeğim kaldı. Yine 1, 2 ilmek düz, 1 dola, 1, 2 ilmek düzle beraber sıramı tamamladım. Şimdi şu ipimizi de şöyle bağlayalım. Örgümüzün arka sırasında düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Bakın 1, 2, doladığım ilmek 3, yanındaki 4, yanındaki 5. Önde düz olan bu ilmekleri arkada ters olarak örüyoruz. 5 ters. Önde düz ters olan 2 ilmeğim vardı. Bakın arkada bunlar düz ilmek oldu. 1, 2 ilmek düz. Yani 5 ters, 2 düz olarak sırayı örüp tamamlayacağız. Dolama yaptığımız ilmeklerde ters örgü. Bakın 1, 2, dolama yaptığım ilmek 3, 4, 5 ilmek ters, ardından 1, 2 ilmek düz. Evet, bu şekilde 5 ters 2 düz olarak sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna yaklaştım. Bakın 5 tersten sonra 1, 2 ilmek düz,
Ve sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek tersle sıramı tamamladım. İlk model kurulumunu yaptık ve bitirdik. Şimdi ikinci model kurulumuna geçiyoruz. Yine şöyle yavaşça anlatacağım. İlk ilmeği yine örerek başladım. 1, 2 ilmek düz ördüm. 1 dola, 1 ör, 1 dola, 2 ilmek düz. Bu kez kurulumu böyle yapacağız. Tekrar arada 2 ters ilmeğimiz var. Bu hiç değişmiyor. Bakın. 1, 2 ilmek düz, 1 dola, 1 ör, 1 dola, 1, 2 ilmek düz. Devam edelim. Arada yine 2 ters ilmeğimiz var. Zaten çok belirgin. 1, 2 ilmek tersi ördükten sonra bakın modelin olduğu yer. Önce 1, 2 ilmek düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 ilmek düz. Ve yine 2 ilmek ters. Bu şekilde ikinci artırmalarımızı yapacağız. Son kez gösteriyorum. 1, 2 ilmek düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 1, 2 ilmek düz ve ardından 1, 2 ilmek ters. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna kadar aynı şeyi tekrarladım. Bakın 2 tersten sonra 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düzle beraber sıramı tamamladım. Yine örgümüzün arka tarafındayız. Yine düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Dolama yaptığımız ilmeklerimizde ters örgü olacak. Bakın ilk ilmeği de örerek başladım. 1 ters, 2 ters, 3 ters, 4 ters, 5 ters, 6 ters ve 7 ters. Bu sırada hep 7 ters, 2 düz olarak örgümüzü öreceğiz. Zaten çok belirgin. Bakın ters örgülerle 1, 2, dolama yaptığım 3, 4, dolama yaptığım 5, 6 ve 7 ilmek ters. Sonra 2 ilmek düz. Evet, 7 ters 2 düz olarak sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna yaklaştım. Bakın 2 düzden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek tersle beraber sıramı tamamladım. Bakın fırfır çalışmamız oluştu. Son bir artış daha yapacağız ve artık bitireceğiz. Bu bizim için yeterli. Tekrar yeni kuruluma başlıyoruz. İlk ilmekte dahil 1, 2 ilmek düz ördükten sonra 1 dola, 1, 2, 3 ilmek düz ör. Tekrar 1 dola ve 1, 2 ilmek düz ör. Ardından 2 tersimiz var. Bu hiç değişmiyor. Sonra ikinci kuruluma başlıyoruz. 1, 2 düz, 1 dola, 1, 2, 3 düz, 1 dola, 1, 2 düz. Ardından 1, 2 ilmek ters. Tekrar 1, 2 düz, 1 dola, 1, 2, 3 düz, 1 dola, 1, 2 düz ve 2 tersle beraber devam ediyoruz. Son kez gösteriyorum. Yine aynı şeylerin tekrarını yaparak sıramızı tamamlayacağız. 1, 2 düz, 1 dola, 1, 2, 3 düz, 1 dola, 1, 2 düz ve 2 tersle beraber tamamladık. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar örgümüzü örelim. Sıra sonuna yaklaştım. Son çalışmayı beraber yapalım. Bakın 2 ters, ardından 1, 2 düz, 1 dola, 1, 2, 3 düz, 1 dola ve 1,
2 düzle beraber sıramı tamamladım. Tekrar örgümüzün arka kısmındayız. Yine düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Dolama yapmış olduğumuz ilmekler yine ters örgü. Bakın ilk ilmek dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ters örüyorum. Ardından 2 ilmek düz. 9 ters 2 düz olarak sıramızı tamamlayacağız. Dolama yapmış olduğumuz ilmeklerde ters örgü. Evet, sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, sıra sonuna yaklaştım. Bakın 1, 2 ilmek düzden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeği ters örerek sıramı tamamladım. Evet, bu bizim için yeterli bir fırfır olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bir diş haroşa boyunca örgümüzü öreceğiz. Yani önlerde düz öreceğiz bir sıra. Arkada yine bir sıra düz öreceğiz. Haroşa örgüyü düz ören arkadaşlar bu şekilde örsünler. Ters ören arkadaşlar da hem önlerde hem arkada birer sıra ters ördüklerinde yine bir diş haroşa örgü elde etmiş olacaklar. Bakın var olan ilmeklerin tamamını düz örgü olarak örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Düz örgülerle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafında yine var olan ilmeklerin tamamını düz örgü olarak örüyorum. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde örüp sıramızı tamamlayalım. Evet, düz örgülerde örgümü örerek arka sırayı da tamamladım. Bakın örgümüzün düz tarafında bir diş haroşa örgü elde etmiş olduk. Artık çalışmamız bitti. Şimdi örerek kesme tekniğiyle keseceğiz ve bitireceğiz. Yine düz örgülerle bu çalışmayı yapacağız. Bakın ilk ilmeği boş aldım. İkinci ilmeği düz örgü ördüm. Sonra boş almış olduğum arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine geçirdim. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Önce düz örüyorum, sonra kesiyorum. Düz örüyorum, kesiyorum. Düz örüyorum, kesiyorum. Evet, bu şekilde var olan ilmeklerin tamamını örelim ve keselim. Evet, son ilmeklerimizi birlikte keselim. Düz örgülerle önce ilmeklerimi örüyorum. Sonra kesiyorum. Var olan ilmeklerimin hepsini bu şekilde kestim. Şu son ilmeğimi bir kez daha ördüm. Şu ipimi biraz uzun bırakacağım arkadaşlar. Şimdi bu bir tasarım. Ben de örerken bazı şeylere karar veriyorum. Yani bakacağım. Şöyle belki tutturabilirim. Bakın şöyle. Şuraya. Buradan. Burayı da şuradan şöyle tutturabilirim. Yani şöyle ayrı kalmaması için. Ama çok güzel oldu. Bakın. Fırfırımız filan harika oldu. Bebeğimizin başına taktığımızda arkadaşlar şu lastikli kısım alnı saracak. Bu fırfırlı kısımda böyle üstte duracak. Onun böyle güzel bir süsü olmuş olacak. Şimdi şu ipleri temizleyeceğim. Kordonumuz kaldı. Yani ben tulumda kordon çalışması olduğu için
Buna da kordon çalışacağım. Nasıl çalışacağımı göstereyim. İsteyen arkadaşlar kordon yerine farklı çalışmada yapabilirler. Kordon çalışması yapacak olan arkadaşlar şöyle çorap şişlerine ihtiyacımız var. Beyaz ipimle yapacağım. İsteyen arkadaşlar pembe iple de yapabilirler. Hemen şurada bir tığ yardımıyla ilmeklerimizi çıkartalım. Bakın. Tam şu lastik kısmının bitimi olan yerden şöyle batıyorum. Buradan ilmek çıkartacağım. Tam 4 tane. 1, 2, 3 ve 4. Bu 4 ilmeği şişime alıyorum. Evet, aldım. Şimdi şöyle ileriye doğru itiyorum. Bakın. İpim şişin bu tarafında. Ama baştan örerek 4 ilmeği ilk ilmekte dahil bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın yine ip burada. Hiç örgüyü çevirmek yok. Sadece şişin ucuna doğru ilmekleri itiyorum. Ve yine birinci ilmekte dahil 4 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Hep aynı şeylerin tekrarını yaparak bir kordon çalışması yapacağım. Her iki tarafta da aynı şekilde çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bir iki sıra daha şöyle öreyim. Bakın nasıl kordonun şekil aldığını göreceksiniz. Daha önce benimle zaten bu tarz örgüler ördüyseniz bu kordon çalışmasını çok kez çalıştık. Biliyorsunuzdur ama hiç bilmeyen bu videoyu beni ilk kez izleyen arkadaşlar için anlatmış olayım. Evet, bakın kordonumuz oluştu, görüyor musunuz? Yuvarlak bir kordon çalışması yapmış oluyoruz. Bunu istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar yapacağız arkadaşlar. Hep aynı şeylerin tekrarını yaparak. Aynı burada başladığım gibi şurada da başlayacağım 4 ilmekle. Onu da istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. Evet, kordonlarımı çalışayım. Şu iplerimi gizleyeyim. Bir de dediğim gibi şunları belki tutturabilirim. Bir bakacağım. Tutturursam onu da nasıl yaptığımı size anlatacağım ve bu çalışmamızı da tamamlamış olacağız. Arkadaşlar bağcıklarımı ördüm ve tamamladım. Bakın şuradan ve şuradan tutturdum. Bunu özellikle yaptım. Yukarıya doğru hiç kalkmasın. Şöyle aşağıya doğru basık dursun. Bebeğin başını rahatça sarsın istedim. Bağcığımın da uzunluğunu şöyle ölçtüğümde tam 23 santim uzunluğunda bir bağcık çalışmış oldum. Evet arkadaşlar, şimdi en ve boy uzunluğu vererek son kez artık çalışmamızı tamamlamış olalım. Bakın şu tepe kısmımın genişliği tam 10 santim. Tepeye kadar şu alttaki lastikten uzunluğum 11 santim. Arka kısmımız bakın şöyle kalıbımız. Şuradan en geniş yerden ölçtüğümde 19 santim genişliğinde bir çalışmamız oldu. Yine şöyle ölçtüğümüzde tepe kısmımız lastikte dahil 12 santim uzunluğunda olmuş oldu. Evet, çok güzel bir bere çalışmış olduk. İsterseniz şöyle mankenimin başında da nasıl durduğunu bir görelim. Bakın kalıbın güzelliğini görüyor musunuz? Nasıl başı sarıyor. Şöyle biraz kameramı yukarıya kaldırırsam çok daha rahat göreceksiniz. Bağcığım da çok rahat bir şekilde bağlanabilecek uzunlukta olmuş oldu. Bakın.
Lastik kısmımız bebeğin yüzünü tamamen sardı. Şu fırfırlı kısımları tutturduğum için hiç görüntüde bozukluk olmuyor. Havaya kalkmıyor. Böyle çok güzel bir çalışma yapmış olduk. Evet, bir anlatımın daha sonuna gelmiş oldum. Güzel bir tasarım olmuş oldu. Şimdi sıradaki modelimi göstereyim. Tulumumuzun beresinden sonra yine böyle güzel bir patik çalışması tulumuma tamamladım, yaptım. Şöyle gizli bağcığımız var içeride. Bebeğin ayağından çıkmaması için, bebeğin ayağını sarabilmesi için böyle süslü güzel bir patik çalışmasıyla artık takımımızı tamamlayacağız. Evet, beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Bir sonraki çalışmamda patiğimizi öreceğiz. O zamana kadar her birinize sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.